Arkadaşlar selamlar. Şimdi dün FED faiz kararı geldi. Piyasa beklenti dahilinde oldu ve basın toplantısında da Powell güvercin olarak algılandı. Bu da tüm enstrümanlara yaradı. Yukarıya doğru bütün enstrümanlarda bir hareket oluştu. Şimdi bugün de İngiltere ve Euro bölgesinin faiz kararları var. İngiltere'den 50 puan, Euro bölgesinden de 50 puanlık bir faiz artışı bekleniyor. Ve yine onların da basın toplantıları olacak. Biri 5'e çeyrek kala, diğeri 6 çeyrek geçe. ABD tarafında da işsizlik haklarından yararlanma başvuruları var. Bir de bugünkü 10 yıllık ve VIX'e de bakalım. Karar sonrası VIX dün bayağı aşağıya geldi. Bu da ABD borsalarına yaradı zaten. 10 yıllıklarda da yine 3.41'li seviyeye gelmiş. Şimdi de portföyümüze bir bakalım ve risk iştahını ona göre ayarlayalım. Şimdi arkadaşlar burada dolar endeksinden başlayayım. Artık risk iştahımı dünkü Powell'dan sonra bugün açtım ve birçok enstrümanda 60 ile 70 arasında kanal dolduğu zaman şuradaki hedef gerçekleşme yüzdesi 60 olduğunda ve fiyat aşağıya doğru inerken burası dolmuşsa oradan alım yapacak. Şimdi dolar endeksinde satış tarafındayım ve 101.50 gelirse buradan satış yapılacak. USD/JP'yi 129.62 gelirse buradan satış yapacak. Euro USD 1.10'lu seviyeye geldi. Bu seviye teknik anlamda geçilmesi gereken ilk dirençtir. Bunu yani bir an önce bir anda geçemeyebilir. Ama bugünkü faiz kararı sonrası eğer ola ki Lagarde şahin bir konuşma yaparsa Euro bazlı bir değer kazanması olur ve bir onun da üstüne atar. Ama Euro'da yani işin pariteler kısmında önceliği artık paritelere vermeyeceğim. Bunlarda da risk iştahımı açtım ama artık bundan sonra burada açılacak olan hiçbir pozisyonu uzun vade taşımayı düşünmüyorum. Çünkü zaten orta vade pozisyonumuzu aldık. Yeteri kadar elimizde enstrüman oluştu. Paritelerde bundan sonra açılacak olan her pozisyonu şöyle de göstermiş olayım. Gün içerisinde kapatacak şekilde ayarladım. Mesela Euro'da %60'lık bir düşüş görürse alım işlemine geçecek. O da 1.0977'yi gösteriyor. İlk alım noktası. Ve bunu iş süren stop loss'la kapatacak. Yani aynı gün olur, sonraki gün olur. Ama muhakkak stop loss, TP ve iş süren stop loss bundan sonra yapılacak olan tüm pozisyonlarda yer alacak. Ben artık işin o kısmına müdahale etmeyeceğim. Çünkü portföyümüz tamamen artık oturdu.
Elimde 9, 14, 17, pardon 16, bir de bu var, 17 tane var. Kasamızda neredeyse 1600, yani elimdeki portföy kadar orta ve uzun vade pozisyonu taşıyabilecek duruma gelmiş oldu. GBP'de yine aynı Euro gibi burada da risk iştahını 60'a göre ayarladım. Ve buradaki de ilk alım noktası 1.23 263. Tesla daha henüz açılmadı ama Tesla için şöyle söyleyeyim. Bundan sonra öncelikli olarak trade etmek istediğim ve hatta portföyde yükseltmek istediğim enstrümanlardan bir tanesi de Tesla olacak. Bunu da 60'a indirdim. Yine öncelik sıralamasında Nasdaq'a ağırlık vereceğim. Bunun da başlangıç noktasını 70 yaptım. 12.351 gelirse bu da ilk alımını buradan yapacak. S&P 500 yine öncelikli gruba alındı. Burada da 4100 gün içerisinde görülürse alım yapacak. Bitcoin, bunda da öncelikli gruba aldım. Yani kriptoları, endeksleri ve hisse senetlerini de risk iştahımı iyice açtım. Bunları trade etmek istiyorum. Bitcoin'de dediğim gibi 23.591 gelirse algoritma alım yapacak. Ethereum 1641 gelirse algoritma alım yapacak. AVAX, kriptoların içerisinde de en çok bu AVAX'ı portföyde büyütmek istiyorum. Bunda da 21-29 gelirse ilk alım işlemini gerçekleştirecek. Ons altın 1939 gelirse algoritma ilk alımını yapacak. Gümüş 23.72 gelirse algoritma buradan alım yapacak. Şimdi de MetaTrader'daki CopyTrade sayfama geçiş yapmış olayım. Buradaki büyümemiz %301'e ulaşmış vaziyette. Dün size söylediğim şu 1442'li seviyelerini hatırlatmıştım ve kasamız 1284'e inmişti. Yani eldeki mevcut pozisyonlar FED baskısı yüzünden değer kaybettiği için varlığımız 1440'tan 1288'e, yani neredeyse 140-160 euro kadar değer kaybetmişti. Ama önemli olmadığını, bunun yükseleceğini ifade etmiştim ve dünkü basın toplantısında Powell'ın güvercin olması sebebiyle eldeki pozisyonlar hızlıca değer kazandı ve 1627'ye ulaştı. Yani buradaki grafiklerden de görüldüğü üzere istikrarlı bir şekilde hesabımız, bakiyemiz ve işlemlerimiz büyümeye devam etmekte. Dediğim gibi bugün Euro ve İngiltere tarafının faiz kararları olacak. Buradaki olası volatilitede algoritma TP ya da istiren stop loss'la işleme girecek ya da mevcuttaki pozisyonları ben gerekirse manuel olarak kapatacağım. Şimdilik bu video bu kadar olsun. Görüşmek üzere. Herkese kolay gelsin. İyi çalışmalar.